Arkadaşlar merhabalar. Eee, Yine Capture the Flag tarzındaki yarışmalarda sorulan forenzik sorularını çözüyoruz. Yine bir tane internette araştırdığımda şöyle bir Digital Forensics CTF Challenge diye araştırdığım zaman şu sayfa içerisinde arkadaşlar işte Paul Hemschool.com sayfa içerisinde bir tane şey buldum. Yine forenzik olarak bakabileceğimiz bir tane Capture the Flag yarışması buldum. Bunda işte diyor ki sistem 32 klasörü altında bulunmuş bu dosya. Şu dosya, içindeki dosya diğer dosyasıymış bu, tamam mı? Fakat diğer dosyası şeymiş arkadaşlar. Yani göründüğü gibi değilmiş, öyle söyleyeyim size. Hani dediğini yapmayan bir dosyaymış bu. Bunu arkadaşlar indirelim. Şöyle bakın, üzerine geldiğiniz zaman altta görüyorsunuz. Hidden Zip diye bir dosya iniyor. Ben bunu indirdim. Şöyle. Şurası arkadaşlar, bakın Hidden Zip. Bunu açın şöyle. Hidden diye bir folder açın. Bunu açınca içerisinde arkadaşlar şöyle lisans txt, answer txt, hint txt, readme txt diye text dosyaları çıkıyor. Bir de şu CTF klasörü çıkıyor içerisinde arkadaşlar. CTF klasörünü açınca yine bir tane şey çıkıyor. Zip dosyası şu. Winsock 32 zip. Onu da açınca şu çıkıyor arkadaşlar. Bir tane işte Winsock 32 diğeri isimli dosya çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Tabii şimdi burada bize ipucu vermiş. Diyor ki bu diyor dosya göründüğü gibi değil diyor. Yani bu DLL dosyası yani olmayabilir babında söylüyor. Şimdi bu nerede? Şunu bir yolunu önce alalım. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar bizim forenzik olarak bir tane tool'umuz vardı. Ben daha önceki derslerde bahsetmiştim. Şu TR-ID. Tamam. TR-ID ne yapıyordu? TR-ID içerisinde dosyaların imzaları vardı. Dosya imzalarına bakarak arkadaşlar dosyaların türünü çözüyordu. Aynı Linux'taki file komutu gibi. Tamam. TR-ID'ye diyorum. Daha sonra burada dosyanın yolunu şöyle bir gösterelim. Sağ tuşuna bastım. İşte 32 diyelim diyorum. Basıyorum. Evet. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? TR-ID 32 kendi kütüphanesinde bulunan dosya imzalarıyla bu dosyanın imzasını karşılaştırdı. Bu dosyanın gerçekten bir DLL dosyası mı değil mi olduğunu baktı ve arkadaşlar şuradan bakın, çıkan sonuç ne? Diyor ki bu DLL dosyası değil, %100 master boot record dump'ı diyor arkadaşlar. Dump'ıymış. Master boot record dump ne demek? Arkadaşlar bu şu demek, bir tane disk bölümü demek aslında bakarsanız. Disk bölümü. Tamam mı? Yani aslında bu dosya, bu DLL uzatılan dosya arkadaşlar bir disk bölümüymüş. Evet. Neyse, onu şimdi arkadaşlar inceleyeceğiz. Tamam, bu disk bölümünü. Şimdi arkadaşlar disk bölümü olduğu için bunu direkt şöyle söyleyeyim. Hani disk bölümü olması içinde bir partition olduğu veya partition olduğu anlamına gelir ama şey olduğu anlamına gelmez. Hani formatlanmış bir disk bölümü, harf ataması yapmış bir disk bölümü olduğu anlamına gelmez. Bunu anlamanın bir yolu var. Nasıl yaparız? Bunu FTK Imager'la veya Linux'ta mount komutuyla arkadaşlar buna bağlanmaya çalışacağım ben. Tamam, FTK Imager açıyorum. Buradan diyorum ki işte image dosyası, evet, image olarak bağlan diyorum şuradan. Tamam. Browse diyorum. Seçtim arkadaşlar bu diğer dosyasını. Yani bu diğer arkadaşlar aslında diğer dosyası değil. Tamam, bu tamamen bir çarpıtma, manipüle edilmiş dosya. Tamam. Aç diyorum. Finish diyorum arkadaşlar. Buradan bakın arkadaşlar, geldi. Açtı. Ve parse etti. Bakın görüyorsunuz. Partition'mış bu. İçinde partition varmış bakın. Ve üstelik NTFS'de formatlanmış bir disk bölümü varmış. Tamam mı? Bu diğerin içerisinde. Bu tabii örnek olarak arkadaşlar hazırlanmış. Tamam. Şöyle açtığımda arkadaşlar çeşitli şeyleri görüyorum. İşte NTFS kök dizini görüyorum. Kök dizine geldiğimde arkadaşlar içerisinde dosyalar var. İşte internal dosyalar bunlar genelde. Şutalarla başlayanlar. NTFS'in kendi dosyaları. Kullanıcının oluşturduğu arkadaşlar. Şu mesela password.txt diye bir dosya var. İçerisinde işte I love you, secret, monkey, 1-2-3 gibi arkadaşlar bir takım dosyalar vermiş. Tabi biz arkadaşlar buradan flag istiyor bir tane, tamam mı, soruda. Şöyle söyleyeyim. Burada flag istiyor. Bu arada arkadaşlar bu nasıl bulunmuş olabilir? Bu sistem 32 klasörü arkadaşlar malumunuz kritik bir klasör olduğu için çeşitli güvenlik yazılımlar, işte EDR, XDR, antivirüs dosyaları, antivirüs yazılımları falan veya işte file integrity yazılımları, yani dosya bütünlüğü, klasör bütünlüğünü e, kontrol eden yazılımlar arkadaşlar bu tip klasörleri sürekli tarıyorlar. Bu dosya klasörleri tarıyorlar. Bu klasör içerisinde herhangi bir ekleme, çıkarma ya da manipülasyon, modifikasyon olduğunu arkadaşlar bir uyarı, alarm üretiyorlar.
Yani bu öyle olduğunu ben bu şu dosyanın yani diğerinin o şekilde bulunduğunu düşünüyorum. Yani bir file integrity monitoring yapılmış yani dosya bütünlük izlemesi yapılmış burada. O şekilde bulunmuş. Neyse onu geçtik. Şimdi show hint'e geliyorum. Diyor ki burada hint kısmında bu diyor fork attribute'leri diyor sadece NTFS dosya sisteminde bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar bu fork attribute dediği e, yani hani e, çatallama yapıyor. Yani bir dosyaya başka bir dosyayı ekleyebiliyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Benim aklıma direkt geldi. Bir dakika. Şuna bakayım bir saniye. Burada var mıydı? Volt Truth'unda göstermiş mi? Ha burada bu arada arkadaşlar şu binvolt programını kullanarak da çözebilirsiniz diyor. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Tabii önce file type'ını çözün diyor. Onu çözdük. Bunun içerisinde bir tane hidden flag varmış. Heh, bakın şu işte arkadaşlar. İpucunda tabii. Alternate data stream. Tamam mı? Güzel. Bunu gördüğümüz iyi oldu. Hani şöyle iyi oldu. Görmesi de sıkıntı yoktu da. Artık şöyle ipucu vermiş. Demiş ki işte zip'i açın demiş. Bu DLL uzantısını VHC virtual hard disk'e dönüştürün demiş. Ki biz arkadaşlar onun master boot record olduğunu bulduk içerisinde. Bir disk bölümü olduğunu bulduk. Dönüşmemiz gerektirmiyor. Sonra buna mount olun demiş. Sonra dir/r ile işte bu ADS'leri kontrol edin demiş falan filan. Çok pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada ne demişti? İşte ipucu olarak bize bu bir alternatif data stream, alternate data stream demişti değil mi? Arkadaşlar bunun NTFS dosyalama sisteminin bir özelliği bu Windows'ta. Onda da çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor. İşte metadata, üst veri aslında yani bir dosyayı gösteren başka bir dosya. Yani dosyanın üst verisini başka bir dosya saklıyor gibi arkadaşlar düşünebiliriz ki bunda arkadaşlar en çok şeyde görürsünüz. Şu download klasörüne geçelim. Şu değil pardon. Şuradan. Bu da değil. İyice karıştırdık şeyleri. ADS, forensik. Neyse. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane daha komut satır açayım ben de. Hatta önce o ADS'in ne olduğunu göstereyim en güzeli. Şuradan. Şimdi arkadaşlar ADS şöyle. Örnek veriyorum. Tamam. Mesela bir dosyayı bakın bir dosyanın metadatasını yani üst verisini başka bir dosyaya arkadaşlar saklayacağız. O NTFS'in özelliği bu arkadaşlar. Fakat bunlar ayrı dosyalar değil. Tamam mı? Birbirine fork edilmiş. Tamam mı arkadaşlar? Bağlı, çatallanmış yani dosyalar. Örneğin echo diyorum. Tamam mesela şuradan geliyorum işte hello diyorum. Tamam. Bunu alıyorum. Şuraya deneme bir txt atıyorum. Tamam mı? Attım. Bakalım içeriğine. İşte notepad. Pardon. Deneme bir txt açtım. Bakın hello'yu gördüm. Tamam. Şimdi işte o üst verisini oluşturacağım bu dosyanın. Arkadaşlar onu şöyle yapıyorum. Pardon. Onda da mesela şöyle Word diyeyim tamam mı? Ya bu bağlantı olmak zorunda değil. Hello World dedim ama alakasız şeyler olabilir. Veya dosyayı bağlarken başka bir dosya türünde de bağlayabilirim arkadaşlar. TXT olmaz. İşte TXT olacak diye bir kural yok. Denemek TXT. Bakın şöyle yaptım gördünüz mü? Echo Word dedim. Bu dosyayı al dedim. Büyüktür. Gönder. Pipet. Şu deneme bir TXT'nin içerisinde bir tane dosya daha oluştur dedim. Deneme bir TXT'ye bağlı deneme 2 txt isimli bir dosya oluştur dedim. Aslında bu bir dosyadan ziyade data. Tamam arkadaşlar daha çok. Yani bu NTFS'te data olarak geçiyor bu attribute. Enter'a bastım bakın. Şimdi arkadaşlar bakın deneme 2 txt'ye bakalım. Burada görebiliyor musunuz onu? Değil mi? Yok. Niye? Çünkü aslında bu dosya deneme 2 txt dosyası deneme 1'e bağlı bir dosya. Aslında bir attribute yani. Tamam mı? Dosyadan ziyade. Tamam. Ama biz de bunu olarak görebiliriz. Tabii içeriğini görebiliriz. O da nasıl görürüz? Şöyle yapalım. Bakın. Deneme 2'ye direkt ulaşamıyorum. Deneme 2'nin attribute'ünün olduğu, yani verilerin olduğu alana deneme 1 içerisinden arkadaşlar ancak ulaşabilirim. Bakın Word'de o. Tamam. Bunun gibi mesela şöyle bir şey yapalım. Bakın şuradan cmd diyelim command prompt run as administrator girelim şuradan. Arkadaşlar bizim var.
Hatta bir saniye. O klasörü ben direkt gideyim. Sysinternals bu tool'u var. Mark Rasino için yazdığı. Arkadaşlar SYS internals diye geçiyor. Tamam mı? Şöyle. SYS internals. Bunu arkadaşlar SYS internals tool'unu indirdiğimizde arkadaşlar bunun içerisinde Streams diye bir dosya var. Uygulama var. Bu işte arkadaşlar Streams uygulaması bunu indirirsiniz, tamam mı? Bu komple klasörü. Klasörü komple indirdim. Şu an neredeyim? Oradayım. Evet, aynen. Arkadaşlar stream şöyle bastığım zaman diyor ki bu diyor ne yapıyor? NTFS alternatif streamleri diyor ortaya çıkartır bulur diyor. Ve örneğin mesela şimdi ben dedim ya özellikle arkadaşlar bu download ettiğimiz dosyalarda download klasörlerinde arkadaşlar e, internetten indirilen dosyaların çoğunda aslında şöyle bir şey var. E, Zone Identifier diye bir alias var. Bu neyi veriyor? Hangi ortamdan indirilmiş, hangi siteden indirilmiş, işte internetten mi indirilmiş, kurumsal ağdan mı indirilmiş, internetten mi indirilmiş gibisinden böyle şeyleri tutuyor. Ee, öz metadataları tutuyor, üst verileri tutuyor. Ben şimdi mesela şöyle Streams'te deyip, pardon, burada ne diyor mesela? Recursive olarak directory'leri tara diyor. Mesela bakın şöyle geliyorum, tamam. Mesela C'nin altında, hmm, user'ın altında, user'ın altında, downloads klasöründe mesela. Bakın, enter'a bastım. Bana bakın bir sürü şey getirir arkadaşlar. Ben şunu anlıyorum. Bunlar çoğu arkadaşlar internetten indirme. Bakın kendi indirdiğim şeyler var benim burada. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bunlar da arkadaşlar dediğim gibi çeşitli şekilde görebiliriz. Bu zona identifier'ları açıp bakabiliriz içeriklerine. Aynı o şeydeki gibi Notepad'da açtığım gibi arkadaşlar. Tabi bunlar yani nasıl bu arada o klasöre gitmemiz gerekiyor. Yani bunu şöyle bir deneyelim, hatta bir tanesi deneyelim. Ben bu ders olduğu için çok zaman kaybetmek istemiyorum. C'nin altında, user'ın altında, user'ın altında, downloads'un altında bir tane şöyle basit bir şey bulalım da çok uğraşmasın bizi. Bu ne var mesela burada? Output şu. Mesela output txt diye bir dosya var, tamam mı? Output txt. Önce buna bakalım bu neymiş. Bilmem ne. Şimdi bunun şeyine bakalım. Zone identifier dosyasına bakalım. Şöyle geliyorum. Nasıl yazıyorsunuz? Zone nokta identifier. Enter'a bastım. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Bu da hangi siteden indirildiği, hostunu falan söylüyor. Üst verilerini getiriyor. Tamam mı? Ama arkadaşlar dediğim gibi bu asıl veriye bağlı. Yani şu zone identifier asıl dosyaya bağlı bir üst verinin dosya olarak saklanması. Fakat burada arkadaşlar yani bu bizim siber güvenlik arkadaşlar bu alias aynı zamanda bir atak, bir saldırı amaçlı olarak da kullanılabiliyor. Dolayısıyla kötücül amaçlı olarak arkadaşlar kullanılabiliyor. Dolayısıyla güvenlik yazılımlarımız, EDR'lar, XDR'lar veya değişik işte CM'ler, şunlar bunlar arkadaşlar bunların tespitinde kullanılıyor. FTK Imager arkadaşlar şöyle açtığımda password'u gördüm. Tamam, güzel. Bir de şu kök düzene bakalım şuradan. Hatta şöyle yapalım. Şimdi bu password'ün txt'te tek bir dosya var arkadaşlar. Bakın şimdi şu iç dosyalar, şu dallarla başlayanlar, NTFS ile ilgili dosyalar. Bu dosyaları arkadaşlar kullanamazsınız. Yani kullanıcı bir ADS data stream'i, yani ADS'i ancak başka bir dosyaya bağlayabilir. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş. Tamam. Bunları kullanmamış. Bu var. Buna bakalım o zaman biz şöyle. Nasıl bakalım buna? MFT kaydına gelelim. Şuraya. Ctrl F diyorum. Tamam. Password paste diye yazdım sadece. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? NTFS'te dosyalama sisteminde e, asıl dosyanın bir niteliği bu, tamam mı? Dolayısıyla ben ne yapacağım bunu? Bu dosyanın olduğu, password txt'nin olduğu MFT kaydı içerisinde arkadaşlar başka bir dosya daha arayacağım. Üst veri dosyası.
Tamam mı? Aynı zamanda identifier gibi. Geliyorum bakın buraya. Password tekstini aşağı doğru iniyorum. Bakın içeriğini gördüm onu. Geldim. Bakın şurada bir şey var. Flag JPEG var. Demek ki şu password txt dosyasına arkadaşlar bağlı bir tane flag JPEG dosyası varmış. Ki zaten burada bakın şu 80 attribütü değeri, hex değeri arkadaşlar. Bir de data attribütü gösteriyor. Bunu arkadaşlar şöyle yapalım. Bu sonuçta bir şey. Ne onun ismi? List bölümü ya. Tamam bunu mount olalım direkt. Şuradan şöyle. Beanstalk diğerine işte mount diyelim. Mount ol diyelim. Mount olsun. Bakın açtı sadece bu dosya gözüküyor. Kullanıcı tarafından oluşturmuş. Tamam arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım? Çok pardon. Şu sys internal tool'un olduğu yere bir daha gideyim. Şuraya. Streams diyorum. En altında password txt'ye bastım. Bakın arkadaşlar diyor ki en altında password txt'in altında flag jpeg diye bir tane şey varmış. ADS varmış. Boyutu da 24.023 byte'mış. 24 kilobaytlık bir şey varmış. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunun iki türlü çıkarabiliriz. Birincisi bir tane PowerShell betiyle çıkarabiliriz. Onu da şöyle yaptım arkadaşlar ben göstereyim size. Arkadaşlar şöyle bir tane PowerShell betiğimiz var. Nerede o? Normalde more'la çıkarmaya çalıştım. Olmadı. Diyoruz ki get content. Pet'i verdik. En altında password mount olduk ya az önce. Bu password txt diye bir tane flag JPEG var değil mi? ADS. Nerede o? Şurada. Değil mi? Şu. Flag bakın arkadaşlar. Bakın txt'ye JPEG bağlı bunda bu sefer de yani. Değil mi? Az önceki txt bağlıydı. Deneme 1, deneme 2 olarak yapmıştım. Bunda ise txt'ye başka bir usul türü bağlı. Tamam. Neyse geldik ona. Şuna geldim ben. Flag JPEG dedim. Bunu byte olarak ve raw ham olarak byte cinsinden dedim. Arkadaşlar bunu içeriğini al, oku ve dedim arkadaşlar şuraya şu pete doğrudan klasörün içerisinde şu ADS klasörün içerisinde arkadaşlar çıkar dedim. Enter'a bastım. Bakın çıkardım. Bakalım. Arkadaşlar şunu çıkardım bana. Flag extract JPEG çıkardım. Bunu arkadaşlar şuradan ya böyle alın MS Paint exe deyin tamam mı? Şöyle açın. Bakın ne diyor burada? Flag mio high'miş. Buymuş arkadaşlar flag. Flag buymuş. Veya FTK Image'in şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Şöyle bir güzelliği var. Bakın şurada mesela FTK Image'e geleyim ben. Bunu kapatalım. Bakın root'a basıyorum. Root'a bastığımda ADS kullanan iç dosyaları gösteriyor. Enterface'in iç dosyalarını gösteriyor. Mesela şu $bet cluster. Bakın aynı sanki klasörmüş gibi gösteriyor. $secure. Bakın içindeki başka diğer ADS dosyaları. $upcase. Bunlar ne? Bunlar tamamen interface ile ilgili dosyalar. Tamam arkadaşlar. İç dosyalar. Ama burada password txt var. Bakın basıyorum. Bakın FTK Imager'ın bir güzelliği var. FTK Imager ADS olan dosyalar arkadaşlar alıp böyle sanki bir zipmiş gibi veya bir klasörmüş gibi, foldermış gibi arkadaşlar şurada gösterebiliyor tamam mı? Bak bunu gösterdi. Bakın flag JPEG burada. Bastım arkadaşlar. Aynı. İşte burada. Tamam. Şey de burada. Hmm, flag de arkadaşlar burada. Zaten sorunun cevabı da arkadaşlar bu. Burada farklı. Ya bu arkadaşlar çalışmıyor. Onu söyleyeyim size. Şöyle çalışmıyor. Yani GUI tarzında arayüzde açılacak olan şeyler bunda açılmayabiliyor. Onu söyleyeyim. Bu arada şu dir/r desek de gösteriyor şeyleri. Ee, şöyle göstereyim. Dir önce diyeyim. Bakın herhangi bir şey görüyor musunuz burada? ADS dosyası göremiyorsunuz değil mi? Ama dir/r dersem bakın ADS'leri getirdi. Bakın data aktiviteleri olan alternate data stream dosyaları arkadaşlar bana burada getirdi. Arkadaşlar dediğim gibi bu alternate data streamlerin de bir kötüye kullanımıyla ilgili hmm, çeşitli ADS malicious diyelim. Şeyler var. Saldırı türleri var. Alternate data streams. Tamam arkadaşlar. Çeşitli böyle saldırı türleri var. Onları da şöyle internetten e, kendiniz bakın alternatif streamlerin mal değerlerinin gömülmesi,
falan saklanması gibisinden arkadaşlar çeşitli çalışmalar var. Çeşitli saldırı amaçlarına türlerini arkadaşlar bunlar kullanabiliyor. Tamam arkadaşlar. Örneğimiz de böyleydi. Görüşmek üzere.